Münih, Almanya'nın en güzel şehirlerinden biri. Sıcak bir Eylül ayı. Sporseverler civardaki otelleri doldurmuştu. Olimpiyat köyünde barış ve dostluk rüzgarları esiyordu. Öyle ya, organizatörler 120'den fazla ülkeden binlerce sporcunun katıldığı 1972 olimpiyatlarının temasını neşeli oyunlar olarak belirlemişti. Dünyanın en iyi sporcuları Münih'te bir araya gelmişler ve atmosfer spor yapmak ve sporun getirdiği barış duygusunu yaymak için mükemmeldi. Batı Almanya için çok büyük bir fırsattı bu. Alman topraklarında düzenlenen son olimpiyatların üzerinden 36 yıl geçmişti. Nazi Almanyası'nın 1936'da Berlin'de düzenlediği ve resmi açılışını Adolf Hitler'in bizzat yaptığı oyunlar Nazi propagandasının bir aracı haline gelmişti ve tüm bunlar unutturulmak, üzerine yeni bir tarih yazılmak isteniyordu. Üstelik silinmek istenen sadece bu değildi. Bittiği günden beri 2. Dünya Savaşı'ndan kalan kötü imajlarını da düzeltmeye çabalıyorlardı. Bir önceki 1968 Meksiko City olimpiyatları da kana bulanmış, Tlatelolco Plaza'da yüzlerce öğrenci hükümet güçleri tarafından vurularak öldürülmüş ve Meksika ordusu oyunlar boyunca ağır silahlarla sporcuları korumuştu. Münih olimpiyatları tüm bunları unutturacak kadar mükemmel olmalıydı. Bir haftadır da her şey tıkır tıkır ilerliyordu. Ta ki 5 Eylül 1972 günü sabaha karşı her şey tepetaklak olana kadar. Sabaha karşı 4:30. Karanlık bir gölge olimpiyat köyüne çöktü. 8 terörist demir parmaklıkları aşarak İsrailli sporcuların bulunduğu binaya sessizce girdiler. Kapılar açıldı, silahlar doğrultuldu ve ortam bir anda kabusa dönüştü. Sporcuların odalarına giren teröristler onları rehin aldılar. Kara Eylül isimli Filistinli bir örgüte mensup 8 silahlı terörist eşofman giyerek sporcu kılığında ellerini kollarını sallayarak olimpiyat köyüne sızdı. İsrailli sporcuların kaldığı Konolistras binasındaki 1. daireye girmeye çalıştıklarında güreş hakemi Yosef Gundfront ve güneş antrenörü Moshe Weinberg ile karşı karşıya geldiler. Weinberg vurularak ağır yaralandı ve diğer sporcuların kaldığı odalara götürüldü. Güreşçi Yosef Romano ise teröristlerden birinin silahını almaya çalışırken öldürüldü. Teröristler İsrail'deki 200'den fazla Filistinli mahkumun serbest bırakılmasını ve ayarlanacak bir uçakla Orta Doğu'ya gitmeyi talep ediyorlardı. Bir atlet olan Sol Ladeni pencereden atlayarak kurtuldu. Güreşçi Gad Sabari ise otoparka doğru kaçtı. Silah sesleri ve olay yerine polislerin gelmesiyle saat 7:43'te Ajans France Presse olayı tüm dünyaya duyurdu. Saldırganların kaç kişi olduğu ya da kaç kişinin rehin olarak alındığı tam olarak bilinmese de olimpiyat köyünde silahlı bir saldırı olduğunu artık herkes öğrenmişti. Bundan sonra yaşananlar neredeyse tüm dünyanın gözü önünde cereyan edecekti. Sporcuları rehin alan Kara Eylül örgütünün sözcüsü İsa takma ismiyle Lütif Atif'ti. Batı Almanya Emniyet Birimi teröristlerle pazarlık için Annelies Grace adında deneyimli bir kadın dedektifi görevlendirdi. 9 İsrailli sporcuyu rehin tutan teröristlerin ise talebi netti. İsrail hapishanelerinde tutulan 200'den fazla Filistinlinin serbest bırakılmasını, Kızıl Ordu fraksiyonundan Andreas Bader ve Ulrike Meinhof'un Alman hapishanelerinden salıverilmesini istiyorlardı. Ve tüm bu kaos içinde Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Averi Brundage oyunların devam etmesi konusunda ısrar ediyordu. Tüm bu ısrara rağmen oyunlar 24 saat süreyle durdu, sonrasında ne olacağı ise hala belirsizdi. Saat 14 suları. Polisler bir kurtarma operasyonu planlamaya başladılar. Elbette bu arada talepler İsrail hükümetine iletildi. Fakat İsrail hükümeti teröristlerle müzakere etmeyi tamamen reddetti. Münih sokakları ve olimpiyat köyü güvenlik güçleri ve medya mensuplarıyla dolup taşıyor, kameralar yaşananları an be an dünyaya aktarıyordu. İlk operasyon fiyaskoyla sonuçlandı. Yetkililer yaşanan tüm gelişmelerin dünya çapında yaklaşık 1 milyar insana ve olimpiyat köyündeki çok sayıda televizyona canlı olarak yayınlandığını fark edince planlanan operasyonu iptal etmek zorunda kaldılar. Ancak bu sırada önemli bilgiler edinmeyi de başardılar. Teröristler başından beri 4 kişi zannediliyordu, ancak 8 silahlı kişinin olduğunu öğrendiler. Alman İçişleri Bakanı Hans-Dietrich Genser, teröristlerin sözcüsü İsa ile bizzat müzakerede bulunarak İsrailli sporcuların bırakılmasını, onların yerine aralarında kendisinin de bulunduğu Alman yetkililerin rehin alınmasını dahi önerdi. Holocaust'ta yaşananların üzerinden henüz 30 yıl bile geçmemişken Alman sınırları içinde Yahudilerin ölüm riski taşıması asla almak istemeyecekleri bir riskti. Ancak teröristler İçişleri Bakanı'nın teklifini kabul etmediler. Bulundukları topraklarda ellerindeki rehinelerin nedenli kıymetli olduğunu elbette ki biliyorlardı. İsrail Başbakanı Golda Meir ise teklifin hiçbir şartla kabul edilmeyeceğini Alman yetkililere iletmişti.
Artık Alman polis yetkililerinin tek amacı İsrail hükümetiyle henüz bağlantıya geçilemediğine teröristleri inandırmak ve bu sayede rehinelerin emniyetini sağlayarak verilen mühleti uzatmaktı. Saat 21 suları. Polis helikopterlerinin sesi Olimpiyat köyünün her yerinden duyulmaktaydı. Nihayet teröristler anlaşma yapıldığına, tüm şartlarının kabul edildiğine ikna edilmişlerdi. Tüm rehineler elleri ve gözleri bağlı bir şekilde 2 helikoptere bindirildiler. Kendilerini Kahire'ye götürecek olan uçağa binmek üzere Fürstenfeldbruck hava üssüne gideceklerdi. En azından buna ikna olmuşlardı. Ancak bu operasyon ilk operasyondan çok daha büyük bir fiyaskoyla ve dahası felaketle sonuçlanacaktı. Batı Almanya'da 2. Dünya Savaşı sonrası hazırlanan anayasaya göre ordunun böylesi operasyonlara müdahale etmesi ve polise yardımda bulunması kesin bir şekilde yasaklanmıştı. Fakat ordu daha iyi bir eğitime ve donanıma sahip olsa da polisin elinde yeterli eğitime sahip saha elemanı yoktu. Hava üssüne yerleşen sözüm ona keskin nişancıların keskin nişancı eğitimleri yoktu. Birbirleriyle iletişimde bulunacakları bir telsize, operasyon için yeterli sayıya ve dahası bir keskin nişancı tüfeğine bile sahip değillerdi. Saldırı tüfekleriyle donatılmışlardı ve tüfeklerde dürbün ya da gece görüşü yoktu. Operasyon doğrultusunda terörist ve rehineleri taşıyan helikopterlerin indiği pistte Lufthansa uçuş ekibi kılığına girmiş 17 polis memurunun içinde bulunduğu bir Boeing 727 vardı. Plana göre uçağa binen teröristleri etkisiz hale getirip rehineleri kurtaracaklardı. Bu sırada olumsuz bir durum olursa da keskin nişancı denemeyecek keskin nişancılar müdahale edeceklerdi. Ancak uçaktaki polisler bu görevin çok tehlikeli olduğuna kendi aralarında karar verdiler ve görev yerlerini üstlerinden izin almadan terk ettiler. Operasyona yardımcı olması için talep edilen zırhlı araçlar ise trafiğe takıldı. Alman polis yetkilileri operasyonu planlamada da uygulamada da başarısız olmuşlardı ve birazdan yaşanacak felakete doğru adeta koşuyorlardı. Saat 22 suları. Saat 22 sularında helikopterler Fürstenfeldbruck hava üssüne iniş yaptı. Helikopterlerden inen teröristler uçağın tamamen boş olduğunu gördüler. İşte kıyamet de bu noktada koptu. Operasyon açığa çıkmış, aldatıldıklarını anlamışlardı. Çıkan çatışmada ilk etapta birkaç terörist ve bir polis memuru öldürüldü. Helikopterdeki uçuş ekibi saklanmak için kaçtı ama rehin tutulan İsrailli sporcular birbirlerinden ayrı düştükleri helikopterlerin içinde birbirlerine bağlanmışlardı ve hiçbir şey yapamadan kapana kısıldılar. Üstelik teröristler pisti aydınlatan projektörleri de vurunca ortalık zifiri karanlık oldu. Bu dakikadan sonra tek tük silah seslerinin duyulduğu gergin bir çatışma başladı. Gece yarısı bir Alman yetkili operasyonun başarıyla sonuçlandığını ve tüm rehinelerin kurtarıldığını açıkladı. Fakat bu büyük ve trajik bir yanılgıydı. Henüz hiçbir şeyin sona erdiği yoktu. Gece yarısından hemen sonra teröristlerden biri bu sonu belirsiz çatışmayı sona erdirmeyi düşünmüş olacak ki helikopterlerden birine el bombası attı. Amerika Birleşik Devletleri doğumlu güreşçi David Berger hariç tüm İsrailli sporcular patlama nedeniyle öldüler. Berger ise kurtarma ekipleri kendisine ulaşamadan dumandan zehirlenerek yaşamını yitirdi. İkinci bir terörist ise diğer helikoptere yakın mesafeden ateş açtı. Bu kurşun yağmurunda da geriye kalan 5 İsrailli sporcu hayatını kaybetti. Artık geriye kurtarılabilecek hiç kimse kalmamıştı. Bu sırada çok geç kalan zırhlı araçlar piste ulaşmışlardı. Ancak operasyondaki polislerle irtibat kurmalarının bir yolu yoktu. Teröristlerden birinin siper alan bir Alman polisinin olduğu noktaya koşması, pistte anlam veremedikleri bir hareketliliğe yol açınca zırhlı araç ateş açtı ve terörist ölürken Alman polisi de dost ateşiyle ağır bir şekilde yaralandı. Saat 0.30 olduğunda hava üssündeki tüm silahlar sustu. 20 saati aşkındır devam eden terör sona ermişti. Bu uzun günün sonunda bir polis memuru ve 11 İsrailli sporcu başarısız kurtarma girişiminin ardından yaşamını yitirmişti. 5 terörist ölü ele geçirilmiş, 3'ü de yakalanmıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nin ABC kanalı için olimpiyat yayını yapan spor spikeri Jim McKay, saat 03'te 14 saat boyunca yaptığı yayını şu sözlerle noktalamıştı. "Ben çocukken babam en büyük umutlarımız ve en kötü korkularımız nadiren gerçekleşir derdi. En büyük korkumuz bu gece gerçekleşti. Şu an söylenenlere göre 11 rehine vardı. İkisi dün sabah odalarında öldürülmüştü. 9'u ise bu gece havaalanında öldürüldü. Hepsi gitti." Operasyon sırasında ölü ele geçirilen Kara Eylül örgütüne mensup 5 teröristin cenazesi Libya'ya iade edildi ve burada bir kahraman gibi karşılanarak büyük bir askeri törenle gömüldüler. Katliamın üzerinden 2 ay geçmeden 29 Ekim 1972 tarihinde ise Şam'dan Frankfurt'a gitmek üzere havalanan Lufthansa Hava Yolları'na ait bir Boeing 727 uçağı kaçırıldı. Uçağı kaçıranların talebi operasyon sırasında yakalanan 3 teröristin kendilerine verilmesiydi.
Aksi halde uçağı havaya uçuracaklarını söylediler. Kaçırılan uçak Zagreb üzerinde daireler çizerken yargılanmayı bekleyen 3 Filistinli de özel bir jetle Zagreb'e uçuruldu. Ardından da Libya'nın Trablus kentine indiler. Burada Münih operasyonunun kahramanları olarak karşılandılar ve tüm dünyanın izlediği bir basın toplantısıyla katliamın tüm detaylarını anlattılar. Olayın ardından İsrail hükümeti Tanrı'nın gazabı adını verdikleri büyük bir intikam operasyonu başlattı. Önce Lübnan'daki Filistin üslerine bombalı saldırılar düzenlerken dünyanın büyük bir bölümünden tepki alan suikastlarına başladılar. Münih katliamı ile bağlantılı olduğunu tespit ettikleri Filistin Kurtuluş Örgütü ve Kara Eylül mensuplarına Avrupa'nın pek çok yerinde suikastlar düzenlediler. Filistin Kurtuluş Örgütü'nün de Avrupa'daki eylemleri devam etti. Hatta Batı Almanya Devleti'nin Münih katliamı sanıklarını İsrail Devleti ile istişare etmeden derhal aceleyle iade etmesinin ardında onlarla yaptıkları gizli anlaşmanın olduğu uzun yıllar konuşuldu. Buna göre Batı Almanya teröristleri iade etti, onlar da Avrupa'daki eylemlerini Batı Almanya'ya taşımadılar. Tarihin puslu sayfalarında bir gizem daha. Tüm bu olayların yol açtığı şiddet sarmalı her olayda daha da alevlenerek halen devam ediyor. Spor ve özellikle de olimpiyatlar insanları bir araya getiren dev bir organizasyon, dahası dostluk ve barışın simgesiyken 1972 Münih Olimpiyatları kanlı ve sonrasında hüznün hakim olduğu bir etkinliğe dönüştü. O gün olimpiyat halkalarına kan bulaştı belki ama önümüzdeki günlerde 2024 Paris Olimpiyatları başlayacak. Coşkulu, seyir zevki yüksek, rekorların birbirini kovaladığı ve her şeyden önemlisi barış, dostluk ve sevginin hakim olacağı bir organizasyon olmasını dilerim. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer bu tür tarihsel olayları incelemeyi seviyorsanız kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın. Münih katliamı hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Bu tür trajik olaylar sizce dünyanın gidişatını nasıl etkiliyor? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.